Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi, ay burcu terazi olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili terazi burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım seni 2025 Nisan ayında neler bekliyor terazi burcu arkadaşım. Son kez karıştırdım arkadaşlar. İlk kartımızı alalım bakalım. İlk kartımız asa altılısı, inanmıyorum. Yani direkt asa altılısıyla başladık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Başarılarının önünde korkular var sevgili terazi burcu. Yani bu o kadar enteresan bir şey ki. Şimdi ay kartı, şeytan kartı. Bak ama nasıl manipüle ediliyorsun ya. Kılıç yedilisi, bakın en sevmediğim iki kart yan yana geldi arkadaşlar. Şeytan kartı ve kılıç yedilisi. Nasıl manipüle ediliyorsun, nasıl kandırılıyorsun? Yani bu çalışma arkadaşların olabilir, çevren olabilir. Senin aynı zamanda belki bu aileden gelen ya da anneden gelen bir takım korkuların da olabilir aynı zamanda. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde yorumlara devam edelim. Tekrar bir karıştıracağım. Bakalım. Bakın burada çok yeni ve güçlü bir başlangıç var. Evet. Karıştıralım bakalım başka neler gelecek. Güneş kartı. Yani evet, yeni ve güçlü bir başlangıç gerçekleştireceksin. Özellikle kariyerinle ilgili ve bu çok güzel. Bakalım. Son kartımızı alalım. Senin kartın da geldi zaten. Kılıç kraliçesi. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar destenin altında da dünya kartı çıkmış. Hani böyle yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Kupa kralı geldi. Bakalım. Kılıç dokuzlusu. Ay terazi burcu ya. Kılıç üçlüsü. Tılsım dokuzlusu. Değnek kralı. Ay bir şey söyleyeyim mi? Yani seni üzenler, kıranlar patır patır döküleceği gibi patır patır da geri gelecekler. Yani burası çok güzel. Bunların üzerine bir kart daha alalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Kader çarkı. Kılıç, çok güzel. Şimdi öncelikle sistem tarafından, Rabbimiz tarafından, kaynak tarafından, ne dersen de hiç fark etmez ama burada desteklendiğin bir süreç olacak senin için sevgili terazi burcu. Destenin altında da dünya kartı var arkadaşlar. Şimdi önce biz sırasıyla bir gidelim. Şimdi ayın ilk haftası, zaten 4'ünde bu videoyu izliyor olacaksın ama böyle birazcık aslında ayın 7'sine kadar olan süreç, kendini birazcık halsiz, yorgun, bitkin hissedebilirsin. 9'una kadar olan süreç özellikle sevgili terazi burcu. Burada böyle geceleri bir uykusuzluk, sürekli her şeyi sorguladığım bir süreç. Ben bunu bak 9'una kadar, ama bazılarınız için 10'una kadar da bu süreç uzayabilir. 9'una kadar böyle bir sıkıntı içinde olacaksın. 9'undan sonra çok net bir şekilde ayağa kalkıyorsun. Bu ne biliyor musun? Bak geceleri uykusuzluk. Neden bana bunu yaptılar? Neden bunu yaşadım? Bak aşk hayatın içinde geçerli. Şimdi arkadaşlar, Kova, terazi, ikizler, boğa, başak, oğlak, balık, akrep ve aslan burcu var. Bu kişilerle ilişki yaşayan arkadaşlar, özellikle inişli çıkışlı ilişkileriniz varsa burada arkadaşlar bir düzelme söz konusu. Bak aşk hayatına ilgili teraziler burada ikiye ayrılmış. Onu anlatacağım. Aslında zaten aşk için çok ayrı bir açılım yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada ayın 9'una kadar özellikle psikolojik sağlığına dikkat et sevgili terazi burcu. Yani ay geneline de bu sirayet edebilir ama özellikle ayın ikinci yarısından sonra bu durum düzelecek. Çok özür dilerim. Daha çok onundan sonra bu durum düzelecek. Hava ile ilgili nefes çalışmaları, denizle ilgili, deniz kenarında yürümeyle alakalı, suyla ilgili terapiler olabilir. Hani denize uzak bir yerde yaşıyorsan bunlar sana çok iyi gelecektir. Topraklanma ile ilgili aslında 4 elementi çok iyi çalıştırman lazım Nisan ayında. Şimdi burada psikolojik olarak rahatsızlığına dikkat et, kalp sağlığına dikkat et. Ama bu kalp sağlığı arkadaşlar hani böyle fizikselden ziyade tabii ruhsal olarak yaşadığımız sıkıntılar o bizim bedenimize de tezahür eder. Onlar çok hassas konular ama bak geceleri uyuyamamak, sürekli bir sorgu halindesin. Niye buradayım? Niye bunu yaşıyorum? Neden bunları yaşadım? Neden bunu yaşadım ya? Bu sorguyu çok yaşayacaksın sevgili terazi burcu.
Kalbinin kırılması, kalbinin incinmesi, en çok sorgulandığın şey bu. Yani ben bunları hak edecek ne yaptım ya? Bunu çok fazla sorgulayacaksın. İlk alan etki bu. Bunun dışında yine ayın 9'una kadar kendini birazcık böyle bir değersiz, çirkin gibi hissedebilirsin. Eğer uzun süredir yaşadığın sıkıntılardan dolayı sevgili Terazi burcu, hani kendini bedensel olarak da kendini ihmal ettiysen eğer, burada bir farkındalık yaşayacaksın. Bak, Nisan ayının 10'undan sonra sana çok güçlü bir toparlanma gelecek. Mantığını devreye koyman senin için çok önemli olacak. Duygularını artık böyle birazcık arka plana alacaksın. Yani diyeceksin ki benim artık hayata dönmem lazım. Benim artık yaşama dönmem lazım. Benim artık güneşi görmem, güneşi hissetmem lazım dediğim bir durum var. Duygularını arkaya atıyorsun Terazi burcu. Daha çok mantığını ön plana koyman gereken, hani öyle yapacaksından ziyade yapman gereken. Diyor ki bak, daha akıllı başlı ol, daha mantıklı ol, çok fazla duygusal bakma dediğin ya, diyor sana, kartlar bunu söylüyor. Şimdi benim yükselenim terazi olduğu için terazilerde ayrı bir heyecanlanıyorum arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte özellikle su grupları ile ilişkisi olan arkadaşların, balık akrep burçları ile ilişkiniz varsa ve bakın burada teraziler çok hassas, 2'ye hatta 3'e ayrılanlar var arkadaşlar. Burada kırıldığın, yanlış anlaşıldığın, bakın aldatıldığınız bir ilişki varsa, ama her türlü ilişki, aşk hayatınız için de geçerli, özel hayatınız için de geçerli arkadaşlar. Kırıldığınız bir şey varsa bazılarınız bununla yüzleşeceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz. Bakın 3'e ayrılmış burada teraziler, burası o kadar çok kilit nokta ki. Bir kısmınız aldatıldığınızı, kandırıldığınızı öğreniyorsunuz, ayın 9'una 10'una kadar yolunuza devam ediyorsunuz. Bir kısmınızda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Aranızdaki ilişkinin aslında ne kadar yanılgıdan ibaret olduğunu ve birbirinizi ne kadar yanlış anladığınızı fark edeceksiniz. Ve burada ilişkinin çok daha güçlü bir şekilde başlaması var. Çok daha bereketli bir şekilde başlaması var. Ama hayır, ben yol ayrımına gidiyorum diyen teraziler varsa, daha çok ateş grubu, ateş ve toprak grubu kişiler hayatınıza tezahür edecek. Dediğim gibi ilişkiyle alakalı ayrı bir açılım yapacağım için arkadaşlar, burada ona değinmek istemiyorum. Hani o da çok daha bir hassas bir konu çünkü. Ben öyle görüyorum en azından. Yani hassas. Her konu hassas ama onu ayrı çekeceğim. Şimdi burada yine ayın 9'una kadar fakat ayın genelinde aldatılmalara, kandırılmalara ve ihanetlere dikkat et sevgili terazi burcu, tamam mı? Şimdi burada bununla birlikte seni korkutan, bak, korkuların var, kaygıların var başlangıcınla ilgili, başarının önünde, iş hayatının önünde, kariyerinin önünde. Yani engel olan ne varsa onlar açığa çıkacak. Yani bazı insanların aslında böyle ne kadar merhametliymiş gibi, ne kadar anaçmış gibi. Özellikle yengeç burçlarına birazcık dikkat et. Oğlak burçlarına birazcık dikkat et. İkizler burçlarına birazcık dikkat et diyebilirim sana. Tabii arkadaşlar, hayatımızda bir tane yengeç yok, bir tane oğlak yok. Dinlerken bu şekilde dinleyin. Burç söylemek çok sağlıklı değil, ben bulmuyorum, ama hani yardımcı olabilmesi adına söylüyorum açıkçası. Şimdi burada senin başarının önünde engel olan ne varsa, ayın 10'una kadar bunları tek tek keşfedeceksin ve hepsi önüne çıkacak. Özellikle ayın 19'undan sonra bak, güneş kartı ile birlikte çok daha güçlü bir sürece geçiş yapacaksın. Yani burada bu ay analitik zekanı kullanman çok önemli. Her işinde dürüst olman çok önemli. Çünkü diyor ki bak, adım attığın ne varsa, küçük büyük, tamam mı? Örneğin bir iş kuracaksın, bir şey yapacaksın, bir şeyi başlatacaksın. Küçük büyük, en basit işte bankada küçük bir işlemin var, onu halledeceksin gibi. Bak, küçük büyük her türlü işinde çok güzel destekler alacaksın. Güzel insanlarla, güzel ruhlarla karşılaşacaksın. Sana hep böyle hani iyi insanlar gelecek, tamam mı? Özellikle 9'undan sonra karşına hani ruh eşi bağlantısını hissettiğin iyi insanlar hayatın tezahür edecek, ama Nisan ayında öyle bir ayıklanıyorsun ki, yani bak, kendi bağımlılıklarınla yüzleşiyorsun. Kendi korkularınla yüzleşiyorsun ki yüzleşmen gereken bir süreç. Kim seni aldattı, kim kandırdı, bunlarla böyle bir yüzleşeceksin. Bunlar zaten açığa çıkacak, ama burada gecikmiş bir başarı da var arkadaşlar sizde. Gecikmiş bir başarı ve bu başarının önündeki engelleri tek tek ayıklaman gereken bir süreç olacak. Zaten kadersel olarak yeni başlangıçlar noktasında çok başarılısın. Bak, özellikle Nisan ayının 10'undan sonra.
Ve Nisan ayının 19'una geldiğinde, son haftasına geldiğinde bunu çok daha coşkuyla hissedeceksin. Hani o güneşi gördüğüm noktasını gerçekten çok iyi seviyede hissedeceksin. Buradaki bak, hem kendi kendini korkutuyorsun hem de kendi kendini suçluyorsun. Kaybetme korkum var. Tüm bunların sorumlusu benim deme var. Terazi burcu, yapma. Burada diyor ki bak, bırakman gereken ne varsa, toksit düşünceler, kötü alışkanlıkların, bunlar kişiler de olabilir arkadaşlar, hiç fark etmez. Kötü alışkanlık demek illa böyle bir şey, ürün, kötü bir madde kullanmak demek değildir, biliyorsunuz. Her şey olabilir yani, bir düşünce yapısı da aynı şekilde. Gece uykusuzlukla alakalı dengesizlik de aynı şekilde. Bunları artık bırakman lazım diyor. Çünkü burada çok büyük bir cesaret ve başarı seni bekliyor sevgili Terazi burcu. Şimdi burada bir haksızlık var. Aldatılma, kandırılma, ihanet, bunu fark edeceksin. Ama sende hani durum böyle peş peşe geldiği için her anlamda seni aldatan, kandıran kim varsa bunlar tek tek açığa çıkacak. Dediğim gibi onundan sonra bir toparlanma var ve burada çok güzel bir teklif. Özellikle iş hayatınla ilgili daha çok ama senin başlattığın bir etki. Yani burada kendin bir iş başlatabilirsin, iş kurabilirsin. Aynı zamanda toprak grubu arkadaşlar. Boğa, Başak birazcık daha baskın. Aslan burcu, bak, Aslan, Yay, Boğa, Başak ve Balık, Akrep. Balık, Akrep, su grubu birazcık daha 3. planda kalıyor ama oradan da gelecek olan bir destek var. Daha çok Aslan burcu, Başak, Boğa burcu. Bu kişilerden gelecek, hanımefendi, beyefendi hiç fark etmez. Bu kişilerden gelecek olan çok güzel bir destek var kariyer hayatınla ilgili. Bunları zaten değerlendireceksin ve bu sana gerçekten çok güzel bir başarı getirecek. Yani senin Nisan ayının ana konusu, yani sana bunu yaşatan kimse, bunlar tek tek açığa çıkacak. Senden kaynaklı veya başkalarından kaynaklı. Ama kendini de çok suçluyorsun. Artık hani bir ayağa kalkma noktan gelmiş Terazi burcu. Ve burada arkadaşlar bir skandal, bir yalan, ya bakar mısınız? Yani kılıç dokuzlu, kılıç üçlüsü, şeytan kartı, ay kartı, yani kılıç yedilisi, açığa çıkacak bir şeyler. Açığa çıkacak. Yani şu ana kadar öğrenemediğin ne varsa bunları tak 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 tak, hatta patır 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 Nisan ayında öğreneceksin sevgili Terazi burcu. Yani şunu söyleye, ben bunu hak edecek ne yaptım? Geçmişte de şu anda da. Neden bunu ben yaşadım? Peki sevgili Terazi burcu, genel olarak konu bu şekildeydi. Bunun dışında Nisan ayının dediğim gibi 10'undan sonraki süreç, 13'ünden sonraki süreç, para konularında çok şanslı olacaksın. Özellikle beklediğin bir para varsa bu sana gelecek. Beklediğin bir iş teklifi, yapacağın bir toplantı, bir görüşme, bu sana gelecek Terazi burcu. Aslan, dediğim gibi Aslan, Yay, Boğa, Başak, bu kişilerden çok güçlü. Güneş ve yükselen arkadaşlar, çok güçlü teklifler alacaksınız. Maddi olarak, özellikle iş hayatı ile ilgili. Ama her şeyden önce sen burada çok kararlısın. Yani ne olursa olsun ben hani o başarıya ulaşmam lazım. Bu hedefimi gerçekleştirmem lazım dediğim bir durum var. Hani zaten destenin altında da dünya kartı çıktı. Yani burada takdir görmek, onaylanmak, gecikmiş başarının sana gelmesi, gücünü yeniden eline almak sevgili Terazi burcu, maddi manevi olarak. Ve burada küçücük attığın bir adım bile, yani yeni bir başlangıç var ama atmış olduğun küçücük bir adım bile o kadar çok büyüyecek ki. Ve bu sana maddi olarak da, seni psikolojik olarak da ayağa kaldıracak, maddi olarak da çok iyi bir noktaya getirecek. Arkadaşlar burası çok güzel. Ve sen burada bak şimdi, hani bu başarı noktasında ve kariyer noktasında, başarıyı elde etme noktasında, daha önceki açılımlarda Terazi burcuna bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Hani Terazi burcu, bu senin lokman, al bu lokmayı, otur burada ye yerine. Sen diyeceksin ki hayır, ben bunu hak ediyorum. Benim hak ettiğim bu. O yüzden ben bunu alacağım. Yani diş göstereceksin Terazi burcu. Diş göstereceksin. Kendi hakkını arayacaksın. Ama yine de ne olursa olsun kavgadan, gürültüden uzak durmanda fayda var. Burada da şöyle bir mesaj da verebiliriz aslında. Hani böyle küçük sineklerle uğraşmak yerine, hani sinek kovalamak yerine, bu çok bütün hayvanları çok seviyoruz. O ayrı konu ama hani küçük insanlarla mücadele etmek yerine kariyerindekilerle mücadele etmek çok daha sağlıklı olacak.
olacaktır. Yani hani kiminle nasıl mücadele ettiğini de iyi bilmen lazım ki bu da sana psikolojik olarak güç versin ve zaman kazandırsın. Böyle de bir etki var sevgili terazi burcu. Yani burada kavgadan korkmuyorsun ama senin yapmış olduğun kavga tamamıyla zeka kavgası. Hani böyle Ayşe Fatma Hayriye, yani sokak mahalle kavgası gibi değil, anlatabiliyor muyum? Zeka kavgası, başarı kavgası yapacağım, yani aksam da korksam da hani böyle kendimi kötü de hissetsem, yorulsam da ben onu alacağım dediğim bir durum var ve gerçekten alacaksın da. Yani burada çok güzel bir başarı var senin için. Çok güzel, cesaretle gelen çok büyük bir başarı var. Maşallah diyelim terazi burcu arkadaşıma. Ama bak kader tarafından da destekleniyorsun yani. Sistem tarafından, kader tarafından da destekleniyorsun. Demiştim yani kadersel olarak da gecikmiş bir başarın da var. Bu da sana gelecek. Seneler öncesinden beri belki hiç fark etmez. Aylar öncesi, seneler öncesi hak ettiğin ama elinden alan hak, giden hakkının sana verilmesiyle ilgili bir şey var burada terazi burcu. Ve bunun için dedim. Bunun için çok güçlü bir başlangıç. Arkadaşlar bazen farkındaysanız çok akıcı konuşabiliyorum. Bazen de çok böyle kelimeleri yutarak konuşabiliyorum. Çünkü şöyle çok özür dilerim. Çünkü her yaş grubundan arkadaşım izleyebiliyor. Tamam mı? O yüzden hani böyle yanlış bir şey kullanır mıyım? Şöyle olur mu? Çünkü sonuçta hani dinliyorsun, etkileniyorsun. Hani böyle seçmekte birazcık zorlandığım için bazen böyle eblek yani olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi çok büyük bir rahatlama geldi arkadaşlar terazi burçları için. Bu çıkan enerjiler beni çok mutlu etti. Şimdi bak özgünlük diyor. Gerçek benliğini tanıyacak arkadaşlar, bakın çok güzel. Gerçek benliğini tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunu göstereceksin. Bu özgünlüğünün ilk adımı. Nefes almaya, hayata dönmeye, hakkın olanı söke söke almaya başlayabileceğin bir süreç olacak terazi burcu. Buraya kadar geldiysen lütfen abone değilsen abone olmayı unutma diye de altına ekleyelim. Bak çok güzel bir teklif geliyor. Hayatınla ilgili, hayatını gerçekten belki de çok uzun vadede değiştirebilecek bir teklif geliyor. Çok güçlü bir başlangıç var terazi burcu. Bir değişiklik yap, evet de, gelen bu teklife evet de, romantizme evet de, çünkü buna hazırsın. Aşk hayatınla ilgili de böyle bir şeyler geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Dediğim gibi aşkla ilgili zaten ayrı bir açılım yapacağım. İnşallah hafta sonu atarım. Üçüncü göz. Üçüncü gözünün engelini kaldır ve güçlendir. İçsel benliğe ve spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi. Bu bana çok fazla böyle bir tatlı gelmedi arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Şöyle bir ne gelecek bakalım. Varlık, işte parayla ilgili bir şey gelsin dedim. Hani böyle doyursun bizi. Çünkü burada çok fazla toprak yoktu. Hani çalışıyorsun, üretiyorsun falan ama hani tamam tılsım dokuzusu okey, kendi kendimize yetebiliriz. Ama bak bu çok güzel. Varlık. Bak diyor ki terazi burcu işte bu. Yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmana yardımcı oluyor dedi. Arkadaşlar ne güzel geldi ya. Şimdi bir de melek kartı alalım. Sevgili terazi burcu arkadaşım için gelecek olan melek kartı, melek mesajı nedir diyelim arkadaşlarıma. İçindeki çocuk, sevgili terazi burcu, evet ya pek çok terazinin buna ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Sevilmeye, sarılmaya, şefkat görmeye. İçindeki çocuğa sarıl. Bazılarınız arkadaşlar bununla alakalı illüzyon doğru kelime olur mu bilmiyorum ama bununla alakalı bir şeyler görebilirsiniz. Ne bileyim çocukluk fotoğraflarına bakmak isteyebilirsin. Çocukluğun gözünün önüne gelebilir. Şimdi bak diyor ki içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi ver dedi. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Ve yüreğindeki işi yap. Şimdi bak diyor ki sevdiğin işi yap. Yüreğindeki işi yap. Onun bereketi zaten gelecek diyor. Yani Rabbim verecek diyor. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek diyor sevgili terazi burcu. Her şey güzel. Kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. En çok da o güzel minnoş kalbine çok iyi bak terazi burcu. Görüşmek üzere. Hoşça kal.